Sesi duyuyor musunuz? Ama önemli olan lezzeti. Patlıcanın tekini paçala soyarak tarife başlıyoruz. İster bıçağınızın bir yüzüyle, isterseniz 3 parmak uzunluğunda patlıcanları 3'e bölüyoruz. Daha sonra uzunlamasına patlıcanları tekrar 3'e bölüyoruz. Patlıcanlar çok ince olmamalı. Kalınlığı bu gördüğünüz kadar olmalı. Pişerken kaybolmamalı. Ya da isterseniz patlıcanı hiç soymadan kabuklu kullanabilirsiniz. Yine 3'e böldüğümüz patlıcanları uzunlamasına tekrar 3'e bölüyoruz. 2 patlıcan yeterli. Tuz. İyice tuzlayın, iyice tuzlayın. Patlıcanlar tamamen acısını bıraksın. 15 dakika beklesin. Mutlaka fırın tepsisine yağlı kağıt kullanın. Patlıcanları teker teker fırın tepsisinin üstüne dizelim. Karabiber lezzet vermesi için her tarafını karabiberleyin. Ve artık bunu fırına gönderebiliriz. 200 derece 30 dakika patlıcanlar pişene kadar. Patlıcan severler, bugüne kadar yediğiniz en iyi böreği yiyeceksiniz. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, bir kırmızı soğan. Kırmızı soğanı ortadan ikiye kestikten sonra yarım ay şeklinde ince dilimler kesiyoruz. Lezzet vermesi için bir normal soğanın yarısı yeterli. Yine yarım ay şeklinde kesiyoruz ve hemen tavaya. Daha çabuk pişmesi, karamelize olması için biraz tuz. Eğer kapya biberiniz büyükse bir tane, küçükse 2 tane kullanın. Çekirdeğini içini temizleyelim. Çekirdeklerini kullanmayalım. İnce ince kes. Tavaya ilave edelim. Hemen diğer yarısını da ince keselim. Bize yeni düşmanlar lazım. Eskileri hayranımız oldu. Hemen tavaya. İki sarımsak düşeş. Yine açta kaybedeceğiz. Hemen ezelim 2 sarımsağı. Ezdikten sonra ince kes. İnce kes. Ve tavaya ilave et. Kapağını kapat. 10 dakika kısık ateşte pişsin. Bu arada patlıcanlar 20 dakikadır pişiyor. 20 dakika sonra fırından alıp üstüne sıvı yağ döküyoruz ve tekrar fırına pişmeye gönderiyoruz. 10 dakika sonra bir kontrol edelim. Biberler yumuşamış tam istediğimiz gibi. Burada domates ilave edeceğiz. Domatesi ilk başta ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra ortadan ikiye kestiğimizi 6 eşit parçaya kesiyoruz. Burada domatesleri kabuklu kullanın. Daha sonra kabuklarını pişince içinden alacağız. Hemen ikinci domatesi tekrar 12 parçaya bölüyorum. Bakın büyüklükleri böyle olmalı. Ve hemen tavaya. Kapağını kapat. 15 dakika pişsin. 15 dakika sonra kapağını açıyorum. Domateslerin burada yumuşaması önemli. Yumuşadığını görüyorum tam istediğim gibi. Kabukları tek tek temizliyoruz yalnız. 1 çay kaşığı toz biber. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Karıştır. Şöyle karıştır. Ezerek karıştır yalnız. Ve biraz suyunu çektirdikten sonra altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Yağlı kağıt. Mutlaka yağlı kağıt kullanın. Burada baklava yufkası kullanacağız. Bakın kafalarda en ufak soru işareti kalmasın. Normal yufka kullanmıyoruz. Baklavalık yufka kullanıyoruz. Kesin baklavalık yufka kullanıyoruz. Kafalar karışmasın. Ve teker teker tepsiye diziyoruz. 1 2
3 tane baklavalık yufka. Sıvı yağ, ister zeytinyağı, ister ayçiçek yağı size kalmış. Ne kadar yağ kullanırsanız onun kadar süt kullanıyorsunuz. Karıştır. İyice karıştırdıktan sonra tepsinin yani yufkanın her yerini yağlayın. Bilhassa köşelerini, her tarafını eşit şekilde yağlayın. Bol miktarda yağlamaktan çekinmeyin. Patlıcanlar. Mutlaka soğuk olmalı iç malzemesi. Domates, biber karışımı. Mutlaka patlıcan da, domates sosu da soğuk olmalı. Tekrar yufka. Ve üçüncü yufka. Her kata üçer tane. Tekrar yağlıyoruz. Her tarafını çok iyi yağladığınıza emin olun. Mutlaka yan taraflarını, köşelerini, ortasını bol bol yağladığınıza emin olun. Burası mutfak. Vur, kır, parçala. Bütün stresini at. Keyfine bak. Belki de bir esmeri unutmak içindir sarışınlar olan düşkünlüğümüz. Vur, kır, parçala. Orası mutfak. Kaşar peyniri. Ne kadar isterseniz o kadar rendeleyebilirsiniz. Ne kadar çok kaşar peyniri olursa o kadar lezzetli olur. Tamamen üstünü, her tarafını kaşar peyniriyle kaplayın. Bilhassa köşeleri doldurmayı unutmayın. Evde yediğiniz en iyi, en lezzetli böreği yapıyoruz. Tekrar üstüne yufka. Tekrar yağ ve süt karışımıyla üstünü yağla. Bol bol yağlamaktan çekinme. Bilhassa her köşesini yağladığına emin ol. Her tarafını. Bütün köşeleri yağladığınıza emin olun. Artık katlıyoruz. İlk başta sağ taraf. Daha sonra sol taraf. Tekrar yağla. Böylece yumuşasın ve kolayca katlanabilsin. Bütün köşeleri tekrar yağla. Ve baş tarafını ve arka tarafını kapat. Bir zarf gibi, bir mektup zarfı gibi güzelce kapat ve tekrar yağla. İyice yapışsın. Bol bol yağlamayı unutmayın. Bakın buradaki püf noktası bol bol yağlamak. Bunu sizin yaptığınıza inanmayacaklar. Mutfakta şef mi var diye soracaklar. Hemen bu fırına 180 derece 20 dakika üstü altı kızarana kadar. Artık top sizde. Nasıl olmuş? Şunu en kral börekçiye götürün. Bak en kral börekçiye diyorum. Kimse yadırgamaz. Bak sese bak. Çıtır çıtır duyuyor musunuz? Şunun şöyle bak, çok sıcak yalnız bu şu anda. Oo. Görüyor musunuz? Şunun altının inceliğine bakar mısın? En kral börekçiye git. Şu kadar lezzetli bir börek yemedim diyeceksiniz tadına bakınca. Burayı börekçi çevireceğiz dedim mi demedim mi? Evde yapabileceğiz. Bu arada ucundan ısırdım. Yalan yok. Dayanamadım. O kadar güzel kokuyor ki. Anlatılacak gibi de şu sese bakın. Sesi duyuyor musunuz? Ama önemli olan lezzeti. Şöyle bakalım. Açın ağzınızı. Şunu mutlaka bir tadına bakmasınız. Evde bunu yapın. Gösterdiğim gibi yapın. Şov olur. Açın ağzınızı. Yani şu sesi bir duyalım. Şu sesi duyalım şimdi ısırınca. Börekçi tezgahında böylesini bulamazsınız. Bazen abartıyorsun diyenler sinir olanlar var ama şuna da artık abartalım değil mi? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Hala izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Gözüm üstünüzde. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.
Şunu mutlaka yapın. Afiyet olsun.